kağıt çantamdaki kullanmış olduğum çanta sapı nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Bu çanta sapının bir tarafını yaptım. Çantama ekledim. Diğer tarafı da sizinle birlikte yapacağız. Bu çanta sapı için arkadaşlar şu şekilde. Bunun şeklini ben videonun içinde paylaşacağım. Şu şekilde kestim. Dileyen bunu şu şekilde dikebilir. Ama ben böyle dikmek istemedim. Şu şekilde birleştirip üçgen şeklinde dikmeyi düşünüyorum. Ama arzu ederseniz siz bunu bu şekilde şöyle açık olarak da dikebilirsiniz. Bu şekilde. Şu ağız kısmını arkadaşlar öncelikle delmeden önce arkadaşlar şöyle tutkalla bu kısımları böyle birbirine yapıştırıyorum. Bu kadifemsi kumaşın birazcık ince olduğu için alt iç kısmında birazcık sert kalsın diye salpa yerine arkadaşlar böyle bir yapışkan astar koydum. Biraz daha tok dursun ağız kısmı diye. Şu şekilde yapıştırıyorum. Bakın. Bu şekilde yapıştırdıktan sonra bunu deleceğim. Şöyle iki tarafı da bu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Bakın şurada deliğimin ucu bu şekilde deliyoruz. Uç kısımları. İki tarafı da deldikten sonra iki tarafı aynı anda deliyorum yapıştırdığım için arkadaşlar. Çanta sapını saya dikişi denilen bir dikiş şekliyle yapacağım. Şimdi şuradan şöyle karşılıklı arkadaşlar iki tane iğne, bakın tek bir ipin bir ucuna bir iğne, bir diğer ucuna bir başka iğne takarak şöyle karşılıklı iğnemi geçirdim ipin üstüne. Bunun şöyle bir tahtası olacak arkadaşlar, mengenesi olacak. O mengeneye sıkıştırarak bu dikilir aslında ama benim mengenem şu anda nerede bilmiyorum, bulamadım, evi yeni taşıdığım için kim bilir nerededir. Bunu şöyle iki kutunun arasına sıkıştırarak şu vaziyete getirdim ve bakın karşılıklı iğnemi soktum ve bu şekilde çekiyorum. Bakın bu şekilde çektim. Şimdi aynı şekilde bakın şöyle göstereyim. Şunu buradan sokuyorum. Aynı deliğe bu sefer bu taraftan sokuyorum. Ve ikisini aynı anda çekiyorum. Bakın. Şöyle. Bakın. Şimdi bu şekilde bir daha yapıyorum. Bakın. Birini buradan sokuyorum. Diğerini de buradan. Karşılıklı. Bu şekilde dikerseniz arkadaşlar hem dikişiniz muntazam olur hem iki taraflı dikmiş olursunuz. Buna saya dikişi denir. Bu şekilde. Şöyle. Şu kısmı yapayım. Ondan sonra içine kordon koyacağım. Arkadaşlar bu çanta sapları için fitiller satılır. Fitil alamazsanız da şöyle elektrik kordonu da aynı işinizi görür. Çünkü bu kumaşın veya derinin içinde kalacak. Bakın şurası, şu mesafe şöyle 3 santim. Yani bu şimdi böyle koyduğumuz zaman bu şeyi şu şekilde kapatacağız. Bu şekilde dikeceğiz. Bakın arkadaşlar. Buradan ve buradan. Şimdi bunun içine kablomu koyuyorum. Bakın şöyle. Kablomuzu koyduk. Gördünüz mü arkadaşlar?
Şimdi bu şekilde bunu ben dikmeye devam edeceğim. Bu şekilde. Kablo içinde kalacak. Şimdi şöyle mandalda tutturalım. Şimdi kablom içinde yine aynı şekilde şöyle saya dikişimi yapmaya devam ediyorum. Evet. Saya dikişinin dikiş tekniği bu arkadaşlar. Karşılıklı aynı deliğe çaprazdan iğneyi sokacağız ve karşılıklı çekeceğiz. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde arkadaşlar en başa kadar dikeceğim ve sonra çantaya bunu tutturacağım. Bunlar için ayrı bir video çekiyorum arkadaşlar. Yani dileyen bu çanta sapının yapımını da öğrenir. Bu kağıt çanta. Ben bunu sırf kağıt çanta için yaptım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar böyle komple devam edeceğim. Çantanın sapını diktim. Şimdi ben açık olarak değil de şöyle üçgen şeklinde kapattım ve bu şekilde tutturacağım. Şimdi bakın ipim burada. Şu şekilde saydım. Şu köşeden itibaren üçüncü, yandan itibaren üçüncüye gelecek şekilde şu şekilde ayarladım. Şuradan itibaren de dördüncü beyaz oluyor. Yani eşit gelmesi açısından ipim tam burada. Buradan şöyle içeriye giriyorum. Şu vaziyette girdim. Bakın şurada yüreye daldım. Şuraya tekrar çıkayım. Buraya girmeden önce bakın şuraya girdim. Yani üstünde gittim. Bakın buraya gittim ve şuradan şöyle içeriye girdim. Şuradan. Şöyle içeriye giriyorum. Bakın. Şu vaziyette şöyle içeriye girdim. Buradan içinde hareket edeceğim. Bak içinde yukarıya doğru çıkacağım. Şöyle. İçeride bulduğum herhangi bir yerden çıkacağım arkadaşlar. Şöyle bildiğimiz yoldan. Kaydım gittim şu aradan. Şöyle. Ve şuradan bir yerden çıkacağım. Ama nereden çıkacağım bilmiyorum. Bakın şuradan çıkıyorum. Bakın. Şuradan çıktım. Buradan çıktım. Gördünüz mü? Şimdi bu üstten gezerek tekrar şöyle bu şekilde arkadaşlar gezerek dikeceksiniz. Daha doğrusu tutturacaksınız buraya. Şöyle oldu. Bunu şöyle şuraya çıkayım. Bakın. Bakın şuraya geleyim. Bakın şuraya geldim. Şuraya geldim. Şunu şöyle tuttuğum zaman bakın şöyle denk geldiği zaman nereye? Şuraya denk geliyor. Hemen buradan yakalıyorum. Şöyle yakaladım. Şimdi buradan tekrar şöyle çıkayım. Böyle çıktım. Şu aradan geçtim. Şöyle
Şuradan da tutturayım arkadaşlar bunu. Şöyle. Şuraya geçeyim. Buraya geçtim. Bakın buraya geçtim. Görün. Şuradan çıktım. Buraya geçtim. Burayı da sıkıca tutturdum. Gördünüz mü? Şimdi buradan şöyle aşağıya iniyorum. Bu elimdeki alete biz derler. Şimdi iğnenin geçmediği yere ben şöyle bizle bir delik açacağım. Bakın. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle bizle delik açtım. Bakın buraya geldim. Gördünüz mü? Şimdi buradan şöyle buraya iniyorum. Evet. Buraya tutturdum bakın. Gördünüz mü? Bakın buradan şu şekilde şöyle aradan şuradan bu tarafa geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar dolaşarak yani bayağı bir dolaşıyorsunuz. Bunları birbirine tutturabilmek için. Şöyle şuraya geldim. Çünkü dikmek ancak bu şekilde olur. Öbür türlü ya da zımbayla tutturacaksınız. Kağıt çantam için hazırlamış olduğum sapın dikimi, burada çanta sapının dikimi burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.